Bir soruyla başlamak istiyorum. Hayatınızda bir şeyin cevabını hala beklediğiniz bir an var mı? Yıllar önce söylenmemiş bir söz, açıklanmamış bir gidiş, çözümsüz kalan bir mesele. Belki bilinçli olarak üzerine gitmediniz ama o soru sessizce zihninizin en arka köşesinde durmaya devam ediyor. Bazen uyurken, bazen birinin yüzüne bakarken aniden aklınıza geliyor. Ve ne kadar bastırsanız da o duygu, o his gitmiyor. Cevabını beklediğiniz böyle bir soru var mı? Bugün bahsedeceğim Sandor Marai'nin Mumlar Sonuna Kadar Yanar romanı böyle bir kitap. Kitaba geçmeden önce yazarından bahsetmek istiyorum. Çünkü Sandor Marai'yi bilmeden bu romanı okumak biraz kitabın yüzeyinde kalmak gibi olur. Oysa biz derinlere dalmayı severiz. Biz de derin, Evet. biz de deriniz. Ne Öyle derim? biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Sandor Marai 1900 yılında dönemin Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun sınırları içinde bugünkü Slovakya topraklarında bir kentte dünyaya geliyor. Gençliğinde gazeteciliğe başlıyor. Avrupa'nın farklı şehirlerinde dolaşıyor, yazıyor. Ama asıl hayat darbesi çok daha sonra geliyor. Faşizmin yükselişini görüyor bu adam. Ardından komünist rejimin baskılarını yaşıyor. Ülkesini terk etmek zorunda kalıyor ve hayatının önemli bir kısmını sürgünde geçiriyor. Bütün bu dönemde eserleri sessiz sedasız rafta bekliyor. Ne kendi ülkesinde ne de dünyada hak ettiği ilgiyi göremiyor. Ve işin en ağır tarafı da şu. Sandor Marai 1989'da San Diego'da kendi hayatına son veriyor. Öldüğünde kitapları henüz tam anlamıyla keşfedilmemişti. Birkaç yıl sonra bütün bunlar geçip gittikten sonra romanları yeniden gün yüzüne çıkıyor ve Mumlar Sonuna Kadar Yanar dünya genelinde büyük bir okur kitlesine ulaşıyor. Türkiye'de ise Yapı Kredi Yayınları aracılığıyla Esen Tezel'in çevresiyle okuyucuya ulaşan bu roman şu anda 13. baskısında. Hayatında keşfedilemeyen bir yazarın ölümünden sonra bu denli sevilmesi bende hem hüzün bugünler görülmedi diye hem de tuhaf bir teselli bırakıyor. En azından yazdığının değeri bilindi diye. Peki romanın kendisine gelelim. Kitap ilk bakışta son derece yalın bir kurguya sahip. Yaşlı bir general adı Henrik 41 yıldır görmediği en yakın dostunu bekliyor. Kontrat yıllar önce bir gecenin sabahında hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolmuş. Ve Henrik aynı şatoda, aynı odada, aynı sorularla beklemiş. 41 yıl, 43 gün. 41 yıl bir insanın ömrünün yarısından fazlası. Bunu düşününce 41 yıl beklemek. Ne olmuş olabilir ki dedim kendi kendime. Çünkü hayatının geri kalanını tek bir sorunun cevabını bekleyerek yaşaması son derece ağır bir yük. Sonra bir gece nihayet kontrat geri dönüyor. Ve roman boyunca gerçekten çok az şey yaşanıyor. İki yaşlı adam yemek yiyor, konuşuyorlar. Ya da daha doğrusu Henrik konuşuyor, kontrat çoğunlukla susup dinliyor. Bu romanın yapısı ilk duyulduğunda sıkıcı gelebilir. Ama ben tam tersini yaşadım okurken. Çünkü Henrik'in söylediği her şeyin arkasında söylenmek isteyip söylenemeyen sözler var. Her soru aslında bir başka soruyu saklıyor. Konrad'ın neredeyse hiç konuşmaması da bence bilinçli bir tercih. Çünkü asıl gerçeği cevaplardan değil Henrik'in sorularından öğreniyoruz. Ya da daha doğrusu seziyoruz. Yazar bunu o kadar ince işlemiş ki cümleler bitmeden anlamlar başlıyor. Az hareketle çok şey anlatabilmek bence bu romanın en güçlü yanı. Şimdi romanda biraz geriye gidelim ve bu iki adamın kim olduğunu konuşalım. Henrik ve Konrad askeri okulda tanışıyorlar. Çevrelerindeki insanlar onlara Henrikler diyor. Sanki tek bir ruh iki bedene ayrılmış gibi bir arkadaşlık yaşıyorlar. Ama dışarıdan bu kadar benzer görünen bu iki insan aslında temelde farklı dünyalardan geliyor. Henrik aristokrat bir ailenin çocuğu. Disiplin, düzen ve onur onun için soyut kavramlar değil. Neredeyse birer yaşam biçimi. Kontrast ise çok daha yoksul bir aileden geliyor. Müziğe tutkuyla bağlı, daha içe dönük, daha özgür bir ruha sahip. Ve bence bu sınıfsal fark romanın görünmez yüzünü oluşturuyor. Onlar fark etmeseler de bu mesafe her zaman aralarında bulunuyordu. İlk başlarda belki küçük bir ayrıntı gibi görünüyor ama yıllar içinde hiç fark edilmeden o mesafe büyüyor. Küçük bir çatlak gibi başlayıp zamanla duvarda ikiye bölüyor. Anıların ve acıların demlendikçe nasıl biçim değiştirebildiğini, arkadaşlığın içinde ne tür zehirlerin birikebileceğini bu kitap çok doğru yakalamış. Korkaklıkla kibrin nasıl birbirinden ayırt edilemez hale gelebildiğini de. Sonra Henrik'in hayatına Kristina giriyor ve burada yazarın çok ilginç bir tercih yaptığını fark ediyorsunuz. Biz Kristina'yı hiçbir zaman doğrudan tanımıyoruz. O yalnızca başkalarının anlattıkları kadar mevcut. Bir sessiz karakter. Bence bu tercihin bir haklılığı var. Yazarın derdi Kristina'yı anlatmak değil. O kadının varlığının iki adam arasındaki çatlağı nasıl genişlettiğini göstermek istiyor. Ama bir yandan da şunu kabul etmek gerekiyor. Kristina bu romanda büyük ölçüde iki erkeğin hesaplaşmasına hizmet eden bir araca dönüşüyor. Kadın karakterin iç dünyası bu kitapla geri planda kalıyor ve bu eksikliği okurken hissediyorsunuz. Biz de tıpkı Henrik gibi onun hakkında tam olarak ne hissetmemiz gerektiğinden emin olamıyoruz. Bu belirsizlik bazı yönleriyle roman zenginleştiriyor, bazen de eksik
hissettiriyor. Ve sonra o av günü geliyor. Ormanda Henrik bir anlığına dostunun kendisini öldürmek istemiş olabileceğini düşünüyor. Belki gerçekten istemiştir, belki istememiştir. Yazar kesin bir cevap vermiyor. Biz öldürmek istedi mi, istemedi mi bunu tam olarak bilemiyoruz. Bu romanın en cesur kararı bana kalırsa. Çünkü hayatta da çoğu zaman böyledir. İnsanların niyetlerini hiçbir zaman tam olarak bilemeyiz. Elimizdekiler yalnızca yorumlar, gözlemler ve içimizde büyüttüğümüz hikayelerdir. Olaylara kendi bakış açımızla, kendi öngörümüzle bakarız. Henrik 41 yıl boyunca tam da bunu yapıyor. O avı tekrar tekrar zihninde canlandırıyor. Her ayrıntıyı yeniden düşünüyor. Her bakışı yeniden anlamlandırıyor. Bir noktadan sonra gerçeği değil, kendi kurduğu gerçeği yaşamaya başlıyor. Bu takıntı bence romanın asıl konusu. Yüzleşmeyi daha çok haklı olan taraf yapıyor. Diğeri susup dinlemekle yetiniyor. Ve en ilginç an şu: haklı olan taraf artık haklı çıkmayı bile önemsemiyor. Sadece olayların üzerinden geçmek istiyor. Çünkü 41 yıl sonra haklılığın bir ağırlığı kalmamış. İnsan bazen sadece anlamak için değil, haklı çıkmak için de bekliyor. Ama zaman geçtikçe haklı olmanın anlamı kalmıyor. Geriye yalnızca yanıtlanmamış sorular ve yanıp bitmiş mumlar kalıyor. Bunu kitabı okurken çok net hissettim. Mesele haklı çıkmak değil bana kalırsa. Hesap da sormuyor. Sadece neden yaptın demek istiyor. Bunu bana, dostuna neden yaptın? Senden beklemezdim demek istiyor. Ama yıllar boyu bu düşüncelerle yaşayınca geriye sadece kırgınlık kalıyor. Eski bir dost ve onun ihaneti. İhanet demişken şunu da belirteyim. Bana göre Henry, Christina'nın ihanetinden çok Kontrad'ın ihanetinin hesabını sormayı beklemiş bunca yıl. Sorduğu sorular, konuşmalar, bu dostluğa neden kıydın diyor. Bir türlü açıklayamıyor ama yıllar içinde de cevap bulmaya çalışmış. Kendini tatmin etmese de bazı cevaplar bulmuş ama içi soğumamış. Romanın yapısına da değinmek istiyorum. Çünkü biçim ile içerik burada birbirinden ayrılmaz. Kitap neredeyse tek bir mekanda geçiyor. Eski bir şato. Ve bu şato dikkatli bakınca bir anılar müzesi gibi. Eşyalar değişmemiş. Odalar aynı. Hizmetçiler bile geçmişten kalma. Sanki zaman orada durmuş, bir cam fanus içine konmuş gibi. Ve Henrik de bu fanusun içinde kalmış. Dünya değişmiş, imparatorluklar yıkılmış, savaşlar gelip geçmiş. Ama o hala aynı sorunun etrafında dönüyor. Bu görsel yoğunluğu yazar çok ince çiziyor. Ağaç perdeler, sönen şömineler, uzun sessizlikler. Okurken kendinizi de o soğuk salonların içinde buluyorsunuz. Kitap tek mekanda temposu düşmeden ilerliyor ve bana kalırsa bu başlı başına bir ustalık. Roman bitince keşke biraz daha yazsaydı dedim. Bir de şunu fark ettim okurken. Roman yalnızca iki insanın hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda bir çağın yasını tutuyor. Sandor Marai'nin doğduğu Avusturya Macaristan İmparatorluğu artık yok. O değerler, o düzen, o yaşam biçimi yok olmuş. Henrik bu kaybın da taşıyıcısı gibi. Onun şatosu yalnızca bir yapı değil, artık var olmayan bir dünyanın son kalıntısı. Bu ikinci anlam katmanı romanı çok daha hüzünlü kılıyor. Yalnızca iki insanın ayrılığı değil, bir medeniyetin çözülüşünü de okuyorsunuz. Sandor Marai geçen yüzyılda kalmış bu kahramanı öne çıkarırken aslında insanlığa dair çok ciddi şeyler söylediğini hissediyorsunuz. Zaman geçmiş, dekor değişmiş ama içindeki meseleler hiç eskimemiş. Şimdi kitabın bana kalırsa en kritik sorusuna gelelim. Henrik'in ihtiyacı olan şey gerçekten cevap mıydı? 41 yıl boyunca peşinden koştuğu bu neden sorusu bir kez cevaplanmış olsaydı gerçekten rahatlar mıydı? Bence hayır. Ve bunu biz de biliyoruz. Çünkü Henrik nihayetinde cevabı alabiliyor. Ya da en azından cevaba çok yaklaşabiliyor. Ve yine de hiçbir şey değişmiyor. Yıllar geri gelmiyor. Christina geri gelmiyor. Kaybedilen zaman geri gelmiyor. Romanın içinde geçen o cümle tam bunu özetliyor. Bu soruyu ancak sen cevaplayabilirsin. Ve şimdi bütün bunlar geçip gittiğine göre aslında cevapladın. Hayatınla. İnsan önemli soruları sonunda daima bütün hayatıyla cevaplar. Bu cümleyi okuyunca durdum. Bir daha okudum. Çünkü bu yalnızca Henrik'e söylenmiş bir şey değil. Bize de söyleniyor. Hayatımıza verdiğimiz cevapları fark etmek bazen çok ağır geliyor. Romanın en sert mesajı bence burada saklı. Gerçeği öğrenmek sizi kurtarmıyor. Eğer içinde yaşadığınız hapishane kendi zihninizse. Henrik'in hapishanesi hem zihni hem de eviydi. Yıllar boyu tam 41 sene 43 gün bu sorularla ömrünü tüketti. Zamanı durdurmayı tercih etti. Yaşamak yerine hesaplaşmayı ve ölümü bekledi. Ve kitabı bitirdiğimde içimde derin bir sessizlik kaldı. Neyi düşündüm biliyor musunuz? Bizler de geçmişe takılıp kalıyoruz. Üstelik geçmiş öyle bir şey ki siz geçmişi bırakmadan geçmiş sizi bırakmıyor. Biz geçmişi gerçeği bulmak için düşünüyoruz. Yani kendimizi öyle kandırıyoruz. Bu kitap bana bunu fark ettirdi. Oysa geçmişi düşünerek onun hesabını yaparak bugünü kaçırıyoruz. Travmalarımız var diyoruz. Geçmişi didik didik edince hem bugünü kaçırıyoruz hem
Hemen geçmişteki travmalı halimize geri dönüyoruz. Oysa hayat devam ediyor. Bizler de yolcuyuz. Yol almamız gerekiyor. Annem şöyle yaptı, babam böyle davrandı deyip oyalanmamalıyız. Hayatımızın sorumluluğunu başkasına atmamalıyız. Geçmişte kötü olaylar yaşanmış olabilir ama yetişkin bir zihin hayatın sorumluluğunu üstlenir ve geçmişle uğraşmaz. Konu biraz farklı noktalara gitti. Kitaba dönelim. Düşününce kitabın adı da çok anlamlı. Bir mum yanarken etrafına ışık verir. Güzeldir, ısıtır ama aynı zamanda kendisini tüketir. Hiç şikayetsizce, gürültüsüzce eğri gider. İnsan da tutkuları uğruna, öfkeleri uğruna, kırgınlıkları uğruna böyle eğir. Ve bir gün geriye bakıp ne kaldığını görmek istediğinde yalnızca erimiş bir mum izi bulursunuz. Kitabın her sayfası içten içe yanan bir mum gibi. Sessiz, sabırlı ama etkili. Dünyanın hiçbir kıymeti yok. Kıymeti olan sadece kalplerimizde kalan diyor general bir yerde. Bu cümle de sayfadan çıkıp uzun uzun düşünmemi sağladı. Kitabın yapısal olarak zorlu bir yanı da var. Bunu söylemeden geçemem. Roman büyük ölçüde bir monolog. Henry konuşuyor, Kontrat susup dinliyor. Bu uzun uzun anlatmalar zaman zaman gerçek bir yüzleşmeden çok tek taraflı bir hesap sorma gibi ilerliyor. Kontrat'ın sesini, iç dünyasını neredeyse hiç göremiyoruz. Ve bu bazen romanı eksik hissettiriyor. Ben hikayeyi hepsinin gözünden tek tek dinlemek isterdim. Mesela Christina'nın günlüğünde ne yazıyordu merak ediyorum. Kontrat'ın anlatmadıkları da kitapta bir boşluk bırakıyor. Ama öte yandan belki de bu bilinçli. Belki yazar Kontrat'ı tam da Henrik'in onu gördüğü gibi gösteriyor. Mesafeli, gizemli, susmayı tercih eden biri olarak. Okuyucuyu da Henrik'in bakış açısına hapsediyor. Ve bu hapis bence farklı bir okuma deneyimi olarak son derece etkileyici. Bu roman herkese hitap etmiyor. Bunu da açıkça söylemek gerekiyor. Aksiyon isteyen, yoğun olay örgüsü arayan biri büyük ihtimalle bu kitaptan tatmin olmaz, sıkılır, yerde bırakır. Felsefi ve ağır bir dili var. Ama insan psikolojisine merak duyanlar, arkadaşlığın içindeki görünmez çatlakları düşünenler, geçmişle hesaplaşmaya ilgi duyanlar bu romanı severler. Bence bu kitabı en çok hayatında büyük bir kırılma yaşamış, bir şeyleri hala içinde taşıyan insanlar daha iyi hisseder. Çünkü Henrik size yabancı gelmez o zaman. Farklı koşullarda, farklı bir biçimde de olsa onu bir yerlerden tanıyorsunuz gibi olur. Hepimizin içinde biraz Henrik var, biraz da Kontrat var diye düşünürsünüz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kitabı okuduktan sonra kafamda takılı kalan şey dostluk ya da ihanet değildi. Kafamda takılı kalan şey şuydu. Geçmiş gerçekten geçiyor mu? Yoksa biz onu bırakmayı reddettikçe o da bizi bırakmıyor mu? Henrik 41 yıl boyunca geçmişte yaşadı. Gelecek hiçbir zaman onun için tam anlamıyla başlamadı. Ve bu bence romanın en evrensel noktası. Hepimizin içinde bir yerlerde duran, üzerini örtmediğimiz bir şeyler var. Bir kırgınlık, bir soru, bir arzulık. O şeylere ne kadar yer verdiğimiz aslında hayatımızın ne kadarını onlara bıraktığımızı belirliyor. Mumlar sonuna kadar yanar kısa bir roman ama sindirmesi uzun sürüyor. Yavaş yavaş okunacak, üzerinde düşünülecek türden. Kitap kısa ama üzerine düşünce roman kendini katman katman açıyor. Bu kitabı okumak kitabı bitirince başlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz bu kitabı okudunuz mu? Okuduysanız sizi en çok hangi yer sarstı? Yorumlara yazın, konuşalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın. Kendinize iyi bakın.